Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Python'dan ideal kilo hesabı yapacağız. Vücut kitle indeksimizi hesaplayacağız. Vücut kitle indeksimize göre kilomuz ideal mi değil mi ona bakacağız. Aynı zamanda try except komutunu göreceğiz arkadaşlar. Hata kontrolü yapacağız. Bir önceki videoda bunu yapacağımı söylemiştim. Programımızın hata verip kapanmasını engelleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi basit bir form tasarladık burada. İki tane label'ım var. Burada kilo ve boy olarak bize bilgi veriyor. İki line edit'im var. Şurada bir butonum var. Burada da bir label'ım var. Teksti şu anda boş. Kullanıcı buraya kilosunu, buraya boyunu girecek. Metre cinsinden, buraya da kilogram cinsinden. Biz de onun vücut kitle indeksini hesaplayacağız. Şu formüle göre arkadaşlar. Ve şuradaki aralıklara göre de durumunu kullanıcıya şu label'a yazdırarak bildireceğiz. Şimdi önce bu dosyamızı bir kaydedelim arkadaşlar. Dosyayı hatta ben save as yere kaydedeyim. Daha önce kaydetmiştim. Bir klasör oluşturuyorum. Hep bu video serimizde bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bakın try except diye bir klasör oluşturdum ve bunun içine dosyayı kaydettim. Siz de bu şekilde arkadaşlar dosyanızı bir klasör içine kaydedin. Dönüştürme kodlarımız vardı arkadaşlar. Bu kodu ben sürekli her klasörün içine kaydediyorum. Bunları sonra paylaşıyorum çünkü. Buraya onu da kaydediyorum arkadaşlar. Şimdi stüdyo açabilirim. Visual Studio 2022'de yapıyoruz çalışmalarımızı. Yerel bir klasör aç diyerek arkadaşlar burada Python proje klasörünün içine try except klasörümü açıyorum. Şimdi ilk önce arayüzümü bir Python dosyasına dönüştüreceğim. O yüzden şuradan arkadaşlar şu dönüştürme kodunu açıyorum. Bakın şurası bizim dönüştüreceğimiz arayüz dosyasının ismi. Ben buraya arayüz yapmıştım. Bunu sileyim. Şurası da yeni oluşacak Python dosyasının ismi. Bu şekilde bırakıyorum arayüz py diye. Kopyalıyorum. Burada arkadaşlar terminale geliyorum. Görünümde terminali açalım kapalıysa. Terminalde şu try except klasörümü gördüm. Yapıştırdım. Enter dediğimde arkadaşlar şunu kaydedelim. Bakın buraya aynı klasörün içine Python dosyamız oluştu. Bir çalıştırayım arkadaşlar görün. Şimdi bu Python dosyası tamamen arayüzü tutacağım bir dosya. Kodlamayı buradan devam ettirmeyeceğim arkadaşlar. Bakın görelim. Şu dosya. Ben şimdi bunu sıfırdan başka bir Python içine alacağım arkadaşlar. Video serisi boyunca hep aynısını yaptık. Ana kodlarımı da orada yazacağım. Bunun sebebi daha sonra burada değişiklik yapmak istersem dönüşüm yaparken sonradan yazdığım kodların kaybolmasını istemiyorum. O yüzden hep bu şekilde davranacağım arkadaşlar. Dosya diyorum. Yeni bir Python dosyası. Boş modül. Bakın bunu da main diye yine aynı dizine kaydedeceğim arkadaşlar. Dikkat edin. Yani kaydettiğimiz yerlere dikkat edin. Try except'in içine kaydettim. Bakın şurada. Bütün hepsi arayüz pym, arayüz uim, dönüştürme kodum ve main Python dosyam. Hepsi burada. Ana dosyamı açıyorum. Önce kütüphanelerimi ekliyorum. Bunları zaten diğer videolarda hep anlattık arkadaşlar. Gerekli kütüphaneleri ekliyoruz kodlamamız için. Burada PyQt6 biz PyQt6'yı kullanıyoruz arkadaşlar. O yüzden onun için gerekli kütüphaneleri ekliyorum. Şurada nokta. Evet. Şimdi şurası arkadaşlar import sistem dedik. Evet, şurası bizim için önemli. Burada arkadaşlar oluşturduğum o arayüz dosyasını import ediyorum. Bakın dosyamın ismi geldi burada. Aynı dizinde olmak zorunda. Burada onun sınıflarını import ettik. Şimdi uygulama için gerekli nesneleri tanımlıyorum arkadaşlar. Bu kodları hemen hemen bütün uygulamalarımızda zaten
aynı kullandık. Diğer uygulamalarda kopyala yapıştır yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben ilk defa izleyenler varsa diye yazıyorum. Buraya penceremizi tanımlıyoruz. Pencereyi görüntülüyoruz. Daha sonra uygulamayı durduruyorum arkadaşlar. Evet, yaptığımız kodlarda bir hata var mı? Bir çalıştıralım bakalım arkadaşlar. Evet, şu anda bakın arayüz P7'deki arayüz elemanlarımızı o Python dosyasını main Python dosyamızın içine aktardık. Şimdi arkadaşlar bu iki lineedit'tan kilo ve boy bilgisini alıp şuradaki formülümüze göre, bakın buradaki formüle göre bir kitle indeksi hesaplayacağız ve onun durumuna göre de kilolu, obez gibi bilgi vereceğiz. Try except burada ne işe yarayacak arkadaşlar? Try except programda oluşabilecek hataları engelleyecek. Örneğin ben burada boyu alırken float türünden alacağım. Sayı değeri alıyorum çünkü ondalıklı sayı değeri. Mesela 1.70 gibi. Kullanıcı onun yerine burada bakın şuraya rastgele bir metin girecek. Veya boş girecek. O zaman program hata verecek arkadaşlar. Float'a çevirme hatası verecek. Az sonra uygularken göstereceğim. Biz işte bu hataları verdirtmeyeceğiz. Program bu hatayı verdiğinde kesilmesini, kapanmasını engelleyip kullanıcıya bilgi vereceğiz. Hatasını bilgi olarak vereceğiz. Ya da mesela şurada arkadaşlar bakın sadece veri girişi değil, burada bölme işlemi var. Şu bölmeyi yaparken de sıfıra da bölebilir. Adam boyu 0 girmiştir. Sıfıra bölme hatası oluşur. Onu da engelleyecek. Dolayısıyla yapabileceğimiz hataları engelleyecek. Şimdi önce bir olay tanımlayalım. Şu CS exit'i en son atıyorum. Push butonuma tıkladığımda çalışacak şeyi tanımlayacağım arkadaşlar önce. Fonksiyonu. Yanlış seçtik. Push buton nokta click nokta connect diyorum. Hesapla diye arkadaşlar bir fonksiyon tanımladım. Bu fonksiyonu butona tıkladığımda bu fonksiyon çalışacak. Bunu da burada define hesapla diye oluşturdum arkadaşlar. Şimdi önce sayılarımızı bir alalım. Sayılarımızı almak için diyorum ki bu kiloyu alalım. Kilo eşittir diyorum. Bakın şuradan kilo lineedit 2'de arkadaşlar. Bunu tıkladım. Burada görüyorum. Siz isimlerini değiştirip kullanabilirsiniz. Ben tasarımı size göstermediğim için tasarlarken isimlerini değiştirmiyorum arkadaşlar. Burada diyorum ki float'a çevirerek u'yu diyerek nesneye ulaşıyordum. Lineedit 2 nokta text'i al diyorum ve kilonun içine at. Bunu arkadaşlar boy içinde yapıyorum. Boy eşittir diyorum. Float'a çevirerek yine ui nokta lineedit'ten nokta text'ten al diyorum. Şimdi arkadaşlar bir de index tanımlayalım. Index de eşittir kilo bölü parantezi aç kapat boy çarpı boy. Bakın burada hata oluşabilir. Şimdi bu kısmı bir görelim. Hatalı olacak şekilde bir görelim. Kullanıcı boşken tıkladı. Bakın program hata verdi. Çünkü float'ın içine boş veri atamayız. Ya da buraya şey girdik. Metin girdik. Mesela bunu doğru girelim. Birini metin girelim. Bakın yine program hata verir. Ya da arkadaşlar kiloyu sayı girdik. Bunu da sayı girdik ama 0 girdik. Bu sefer de bakın bölerken hata verdi. Şimdi bunları verdirtmeyeceğiz. O yüzden hata oluşabilecek kodlarımı try'in içinde tanımlıyorum arkadaşlar. Try diyorum. 2 nokta bırakıyorum. Şunları içine almam gerekiyor. Şöyle try'in. Bakın try'in içinde hata oluşabilecek kodlarımı
tanımlıyorum. Şuraya hatta açıklamasını yazalım. Hata oluşabilecek kodlar diyelim. Sonra geliyorum arkadaşlar buraya. Accept'i tanımlıyorum. Accept arkadaşlar hata oluştuğu zaman yapacağı işlemi tanımlayacağım. Burada da hata kodunu vermek için bir exception, bu genel hatalar için kullanılan bir exception tanımlıyorum. Bunu hata olarak tanımlıyorum. Şimdi şu hatayı kullanarak, bu tanımlamayı şu yüzden yaptım. Şu hatayı kullanarak ne hatası olduğunu kullanıcıya mesaj box'a yazdıracağım arkadaşlar. Mesaj box'ı kullanabilmek için önce bir nesne oluşturuyorum Q mesaj box'ta. Daha sonra Q mesaj box'ı tekrar çağırıyorum. .about diyerek mesajımı vermeye başlıyorum. Şimdi MSG'yi birinci parametre olarak giriyorum. İkinci parametrede başlığımı giriyorum arkadaşlar. Üçüncü parametrede de şunu baş harfini büyütelim. Üçüncü parametrede de arkadaşlar şeye giriyoruz. Kullanıcının hatası şu hataya geliyor. O yüzden string'e çevirerek bu hatayı giriyorum ki kullanıcı girdiği hatayı görecek mesaj olarak. Bakın tekrar çalıştıralım. Boş girdim. Hesapla dedim. Bakın bana hata dedi. Burada string'i float'a çeviremiyor dedi. Yine şunlarda da aynı hatayı verir. Bakın string'i float'a çeviremiyor. Burada YTJC benim yazdığımı da gösterdim. Ya da şöyle yapalım. 90 girelim. Buraya da 0 girelim. Bakın burada da by zero, sıfıra bölme hatası diye verdi. Artık istesek de burada programa hata verdirmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şu indeksimize göre uygulamamızı devam edeceğiz. Yalnız şu devamında şunları da göstermek istiyorum. Şimdi şu açıklamasını yazalım. Hata olduysa çalışacak kodlar. Bir de arkadaşlar biz buraya şey ekleyebiliriz. Except'ten sonra else ekleyebiliriz. Hata olmadıysa, bakın burada da hata olmadıysa çalışacak kodlar diyelim. Bu da hatanın olmadığı zaman çalışacak kodlar. Bu durumda da kullanıcıya onay, yani tamamlandı diye bir mesaj verelim. MSG onay diyelim. Eşittir yine Q mesaj box'tan bir nesne tanımlıyorum. Yine Q mesaj box'ı çağırıyorum. MSG onay virgül. Buraya arkadaşlar bu sefer onay diyelim. Virgül mesaj olarak da işleminiz tamamlandı diyelim. Başarıyla tamamlandı diyelim. Bakın bir de bunu çalıştıralım, bunu görün. Mesela bilgiyi doğru girdik. Hesapla dedik. Bakın onay işleminiz başarıyla tamamlandı diyecek. Bu da işlemde bir hata olmadığı zaman. Mesela burada 2 nokta yerine virgül girsem de hata arkadaşlar. Bu da hata olabilir. Bakın burada da yine 2,7'yi hatalı olarak kullanıcıya gösterecek. Şimdi devam edelim. Son bir şey daha ekleyelim arkadaşlar. Try'ı gördük. Accept. Şimdi bu arkadaşlar burada bitirebilirdik. Try accept'te bitirebilirdik. Ama else'yi görmenizi istemiştim. Bir de son buraya ekleyebileceğiniz bir özellik daha var. Eklemesek de olur. Zaten denedik. Çalıştırdık eklemeden. Finally. Finally de güzel bir komut arkadaşlar. Bu da hata olsa da olmasa da çalışacak komutlar. Mesela burada ne yapalım? Line edit'ları temizletelim. Her türlü line edit'lar temizlensin. Nokta. Clear diyorum. 2 nokta clear diyorum. Çalıştıralım arkadaşlar. Bakın burada da şimdi önce düzgün verilerle deneyelim. Hesapladık. Başarıyla tamamlandı. OK dedim. Bak tamamlandı. Girdik. Yanlış girdik. Hatayı verdi. Yine temizlendi. Şimdi arkadaşlar son artık şeyimiz kaldı.
Hata kontrolümüzü yaptırdık. Program hata vermiyor. Hata verirse yapacak işlemleri, hata olmadıysa çalışacak işlemleri, final'i tanımladık. Artık gelelim burada indeksimize göre sonuçları yazmaya. Burada artık if bloğunu kullanacağız. Şu şartlarımı yazacağım. Eğer diyeceğim indeks 18.5'un altındaysa if index küçüktür 18.5 diyorum arkadaşlar. Bu durumda ne yapmasını istiyorum? Nokta label'ıma hangi label'ı yazdırdığımızı görelim arkadaşlar. Şu label'a bakıyorum. Label 3. Peki UI nokta label 3 nokta set text diyorum. 18.5'un altındaysa zayıfsınız diyelim. Zayıfsınız diyelim. Sonra arkadaşlar devam ediyorum. Elif diyorum. Bu değil de index eğer bu değil 18.5'tan küçük değil de index bakıyorum arkadaşlar 18.5'da 24.9. Ben şöyle yapacağım arkadaşlar. 18.5'tan küçük bir diye baktım. Değilse 24.5'tan küçük, yani arasını verebilirim ama bunu atladıktan sonra bu sefer 24.5'tan küçük bilirsem zaten 18.5'da 24.9 arası olur. Bakın yani 18.5'tan büyük, 24'ten küçük dememe gerek. 24.9'da küçük diye işaret etmeme gerek yok. Bunu atladıysa zaten ondan büyüktür. O zaman diyorum ki indeks o zaman küçüktür 24.9 diyorum. Bakın şurayı da kopyalayacağım. Buraya yazıp durmayacağım. Buraya geliyorum. O zaman neydi? Orta mıydı? Normal kilodasınız diyelim. Normal kilodasınız diyelim. Arkadaşlar şu Elif'i biraz kopyalayalım. Hızlanalım biraz. Çünkü devam edeceğim. Başka şartlarım var. Eğer 24.9'dan değil de 29.9 ile 25 arasında. Şimdi bundan küçük değilse zaten bundan büyüktür. Bunu yazmama gerek yok. Sadece bunu yazmam yeter. 29.9'dan küçükse 29.9'dan küçükse fazla kilolusunuz diyelim. Bir kere daha kopyalayalım arkadaşlar. Bakalım. 34.9. Bu arada arkadaşlar bu if ile ilgili kodları else kısmına da yazabilirdim. Çünkü buralarda hata verdirmeyiz. Kendimiz yazıyoruz. Burada hata olmaz. Ama yine de try'in içinde de yapabilirsiniz. Şimdi burada 29'dan değil de 34.9'dan küçükse birinci derece obez diyeceğiz. 34.9'dan küçükse birinci derece obezsiniz diyelim. Birinci derece obezsiniz diyoruz. Tekrar kopyalıyoruz arkadaşlar. Buraya geliyorum. 39 ve 9'dan düşükse ikinci derece. Onun dışındakilerde de üçüncü derece arkadaşlar. Burayı 39 yapıyorum. Burayı ikinci derece yapıyorum. Siz de dikkat edin. Bu da değilse arkadaşlar artık burada elif almama gerek yok. Else diyorum ve else ile bitiriyorum. Şunu kopyalayalım sadece mesajı. Ve üçüncü derece obezsiniz diyorum. Çalıştıralım arkadaşlar. Hata vermediğini görmüştük. Mesela kilosu 70 olsun. Boyu metre türünden girmem lazım. 1.58 olsun. Hesaplayalım. İşlem başarıyla tamamlandı. OK dedik. Fazla kilolusunuzu gördük arkadaşlar. Hatta indeksi de yazdırabilirdik buraya. Vücut kitle indeksini de görmek istersek şöyle yapalım. Neyse hepsi için tek tek bir de şuraya yazalım arkadaşlar. Şöyle yapayım. Bakın buraya indeks string'e çevirerek indeksi yazdıracağım. Artı diyeceğim. Hatta şuraya biraz da boşluk koyacağım. Şunu ekleyeyim. İndeksi de görelim.
doğru aralıklarda geliyormuş şuraya. Şunları da biraz boş bırakalım. Bunu test etmek için de yazdırsak olur arkadaşlar. İsterseniz yazdırmayın. Hatta buraya vücut kitle indeksiniz diye de önüne de bir açıklama ekleyebilirdik. Şuralara ve vücut kitle indeksi eşittir diyelim arkadaşlar. Şunu da ekleyelim artı. Şurayı da alalım BK'yi. Bakın böyle daha iyi bilgi vermiş olacağız. Bunu şuradan şöylece alayım. Buraya yazmamışız. İnşallah kopyala yapıştırma sırasında hata yapmıyoruzdur. Çalıştıralım arkadaşlar. Tekrar deneyelim. Kilo 85 girelim. Boy 1.87 girelim. Hesapla diyelim. İşlemimiz tamamlandı. Vücut kitle indeksimiz 24. Normal kilodasınız. Kilo 56 girelim. Boy 1.9 girelim. 15 geldi. Zayıfsınız. Doğru veriyor arkadaşlar. Kiloyu biraz girelim. 150 girelim. Ağır yaşamlardan birisi olabilir. 1.4 girelim. Üçüncü derece obezsiniz. Hatalı bir veri girelim. 150 diyelim. Kilo. Boyu da yanlışlıkla harf girelim. Yanlış float. LK şeyi çeviremedi. OK diyor. Şimdi arkadaşlar burada başka bir şey daha söyleyip bitireceğim. Kullanıcı saçma değerler girebilir. Bu kullanıcıyla ilgili bir sıkıntı. Siz bunu daraltmak isteyebilirsiniz. Mesela şunu diyebilirdim. Kiloyu 40'tan büyük girdirebilirdim. Zorlayabilirdim. Ama 40 yani kullanıcı deneme yapmak için farklı değerler girebilir. Boyu mesela 1 ile 3 metre arasında kıyaslayabilirdim. Ama buna gerek duymuyorum. Kullanıcının o kendi şeyi hatası programla ilgili bir şey değil. Onun dışında yaptığımız program hata vermeyecek şekilde çalıştır duruma geldi arkadaşlar. Olarak bir şey daha ekleyeyim arkadaşlar. Bu try except ile ilgili veri taban işlemlerinde de çok hata oluşabiliyor. Bunlarla ilgili sonradan ben de video çekeceğim ama şu anda Muhammed Hocam veri tabanı ile ilgili çok faydalı bir sitesi var. YouTube kanalı var. Oradan paylaşımlar yapıyor. Python'da veri tabanı işlemleri için hocamın linkini bırakıyorum. Onu takip edebilirsiniz. Orada da arkadaşlar bu hem hata kodlarını, hatayı engellemeyi hem de veri tabanı işlemlerini takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.